Bu bölümde seninle beraber çakraları öğreneceğiz. Çakralar, kozmik enerji ile bizim aramızdaki bağlantıyı kuran bir nevi ruhani organlardır. Majikal Akademi'ye hoş geldin. Aynı bedenimizde nasıl bir kan akışı varsa, ruhani bedenimizin de bir kan akışı var. Bu arada evet, ruhani bir bedenin var. O halk arasında duyduğun cin diye bahsettiğimiz varlıklar gerçek. Nazar, enerji ve o duyduğun aslında birçok metafiziksel olay gerçek. Tabii bazıları değil ama çoğu gerçek. Ve bu noktada sana bunları ispatlayacağımı söylüyorum. Hem de bunların hepsini akademik ve bilimsel olarak. Bu dersimizin yine sonunda da akademik olarak kendine bu çalışmaları ispatlayabileceğin bir çalışma ile geleceğim. Taç çakra, üçüncü göz, boğaz, kalp, solar plexus, sakral ve en son olarak kök çakra. Hani daha önce konuşmuştuk ya, büyüyü kafamızın üzerinden çıkmış üçüncü bir el gibi düşünelim. Ve bu elimizi kullanmayı unuttuğumuzdan bahsetmiş. Yani bayağı aslında 3 tane elimiz, hatta 3 tane gözümüz var. Fakat bunları kullanmayı size unutturdular. Şu an bütün bilim camiasının kabul ettiği en yakın örnek, hala işlevsel olan, arkamızda biri bizi seyrettiği zaman onu algılayabiliyor oluşumuz. Bunu aslında saçlarımız ve tüylerimiz yapıyor. Tabii ben şu an işin biyolojik ve evrimsel sürecine çok girmedim. Çok yüzeysel anlattım. Hatalarımı yorumlarda düzeltebilirsin. Ruhani bedenin de bir kan akışına ihtiyacı var. Nasıl ki damarlarımız kalp gibi organlarla pompalanıyorsa, damarlarımız dedim değil mi pardon, kanımız damarlarımızda pompalanıyorsa, çakralarımız da bedenimizdeki enerjiyi pompalıyor. Fakat çakralar aynı zamanda enerjisel girdaplardır. Onlara girdap demek çok mantıklıdır. Bunlar aynı organ gibi bizlerde mevcut ve çalışmazlarsa ölürsün. Yani öldüğün gün çalışmayı bırakacaklar. Bu girdaplar hem içeriden dışarı enerjiyi hem de dışarıdan içeriği enerjiyi pompalama görevi görüyorlar. Aynı zamanda devir daim sağlıyorlar. Aynı kalbin damarlar içinde yaptığı kan dolaşımı gibi. Tabii bu noktada eğer ki çakraların düzgün çalışmazsa birçok hastalıkla karşı karşıya kalırsın. Hani hep diyorum ya, psikoloji bilimi şu an yalnızca ilaç sanayiyi besliyor. Gerçi zaten onların öğretileri de karma karışık. Hepsi başka bir öğretiyi takip ediyor. Bu nasıl bilim çok merak ediyorum açıkçası. Evet, sana söylüyorum. Psikolojik ilaçları kullanmayı bırak. Sadece farkındalık ve bu derste verdiğim eğitimi anlayıp, uygulayıp, bilimsel olarak kendini ispatladıktan sonra hayatına entegre edersen psikolojik sorunların %80 oranında düzelecek. Tabii burada temel eklem ağrıları gibi durumlar da düzelebilir ama bunlar da zaten yine psikoz olarak geçen eklem ağrıları. Yani aslında ekleminde bir sorun yok. Psikozdan dolayı bunu yaşıyorsun. Bunlara çözüm getirecektir. Yoksa bu verdiğimle gidip kolun atıyorum burkuldu, bunu düzeltemezsin yani. Düzeltebileceğimiz var mı? Onu da ilerleyen günlerde konuşuruz. Bu sırada beni takip et ve ekranın sağ tarafında çıkan yazılar ile çakraları sırasıyla benden öğrenmeni istiyorum. Taç çakra, evrenle olan kozmik bağlantımızı sağlar. Taç çakraya en son tekrar döneceğiz. Önemli. Fakat titreşimini ve rengini söyleyip geçeceğim şu anlık. Zaten sağ tarafta inceleyebiliyorsun. Rengi mordur. Evrenle olan kozmik bağımızı ve çakraların birlikteliğini sağlayan parçadır. Bu çakrayı titreştirmek ve çalıştırmak için mor renginde imajını kullanacaksın. Elini bu noktaya koyabilirsin. Yani şu alnın, bende maske olduğu için çok gösteremedim şu an. Biraz daha yukarı, şu alnının üst kısmına, şu kısma. Orada mor bir renk imajine ederek titreşimini sağlayacaksın. Şimdi titreştirmeyi öğretiyorum. Olabildiğince ağzını aç ve esne. Esneme sesini duymam gerekiyor. Zaten titreştirdiğimiz noktalarda biz titreştirirken vücudunun o noktasının deli gibi titrediğini sen de gözlemleyeceksin. Plasebo etkisine takılmayalım. Yani ben önce çalışmayı veririm, sen sonucu bilmezsin, yaparsın, geri gelirsin ve sonucu alırsın. Sistem bu. Biraz getireyim daha rahat duyun. Ses gitmesi yaşanmasın. Gibi. Hemen ardından üçüncü göz çakrası geliyor. Bu arada evet, o Mısır'dan epifiz beziyle falan bağdaş kurdukları şu üçüncü göz var ya, o gerçek. İşte bu derste şu an onu öğreniyorsun. Onu aktifleştirmenin yolunu öğreniyorsun. Onu aktifleştirdiğinde ne olacak? İnler cinler falan göreceksin. Tabii ki de öyle bir şey yok. Onlar biraz da ileri seviye. Fakat mesela insanların gerçek yüzlerini görmeye başlayacaksın. Onların ürettikleri enerjiler onların gerçek karakterini ifşa edecek ve sen bunları görebileceksin. Bu arada bütün çakraların da birçok işlevi vardır. Tek tek hepsini bu derste anlatmayacağım. Bu ilk çakra dersi. Sadece titreşim ve çalışmayı öğretip birazcık sizi daha sağlıklı bir hale getirmeye çalıştım. Evet, üçüncü göz burada gerçek ve onu kullanmayı da öğreneceğiz. Ve
Bugün de buna aslında başlangıç yapıyoruz. Çakra çalışmalarını yaptıktan sonra üçüncü gözünle diğer insanların o kötü yüzlerini görmeye başlayacaksın. Rengi koyu mavi diyorum ben, fakat aslında bu yanlış. Rengi ışık diyebiliriz çünkü bir rengi yok. Titretimini yapıyoruz. Yine elimizi bu noktaya koyacağız çalışmayı yaparken ve Şam, 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 Şam. Birazcık kısa keseceksiniz, bunu çok uzatmayın. Şam. Şeklinde zaten bu kısmın, bu bölgenin titrediğini hissedeceksiniz bu çalışmayı yapar. Evet, hemen altında boğaz çakrası. Boğaz çakrasının titretimi hamdır. Rengi mavidir. Boğaz çakrası çok önemli. Genellikle tıkalı olur. Sürekli tıkanan bir çakradır. Çünkü hem yediğimiz yemeklerin toksikliğinin enerjisi biraz bulaşıyor. Yediğimiz yemekleri çoğu zaman aslında enerjilerden temizlemeden yiyoruz. Hani yemeği temizliyorsun ama enerjilerden temizlemiyorsun. Çünkü öyle bir şey olduğundan haberin bile yok. Bir ara size bir çalışma vereyim. Yemeklerin ve suyun tadını değiştirebileceğimiz bir çalışmayla devam edelim. Orada bunu çok daha iyi kavrayacaksınızdır. Ham. Zaten hatırlaması kolay. Ham şeklinde titreteceğiz. Birazcık zordur. Gösteriyorum. Yine burayı tutacaksınız. Ben tutmayacağım şu an. Ham. Yutacaksınız. Bu biraz zor. Ham. Ham. Yutaraktan. Ham. Hemen sıradaki çakramız kalp çakrası. Gerçi aslında bütün çakralara sorumlu demiş olacağım bu videonun sonunda. O yüzden söylemeyeyim. Hani özellikle kapital sistemin bize dayattığı hayat nedeniyle ruhaniyetten çok uzaklaşmış durumdayız ve maneviyata hiç değer vermiyoruz. Sanki mutluluk yalnızca elle dokunabileceğimiz plastik parçalardan ibaretmiş gibi davranıyoruz. Bu nedenle de birazcık ruhani özelliklerimiz de giderek bozuluyor ama kaybolmuyorlar. Onu unutman, ruhani özelliklerini unutman, kullanmaman, onların zarar görmesi ve sen bunların farkında değilsin diye seni etkileyemeyecek zannediyorsan yanılıyorsun. Daha önce büyük sohbetlerinde anlatmıştım. Nasıl ki psikoloji bölümü kendine ruh sağlığı vesaire diyor. Bunun nedeni bu ve çözüm de getiremiyorlar. Çözüm getiremediğinde hepiniz biliyorsunuz. Şu an günümüzdeki psikoloji biliminin bir haltı değiştirmediğini hepiniz biliyorsunuz. Değiştiriyor, bana çok iyi geldi desen de sorunun düzeldi mi? Evet, sana çok iyi gelebilir. Ya yanlış anlama, konsül matrisler de insanlara çok iyi geliyor. Çok iyi gelmesi seni tedavi ettiği anlamına gelmez. Kalp çakrası yeşil rengindedir. Şam. Şam. Çok özür diliyorum. Bu kısmı kessem mi? Kesmeyeceğim. Ben negatif majisyen olduğum için bazen negatif titreşime gidiyorum. Şu an negatif titreşim için emin olun çok erken. Zaten negatif güçler birazcık daha, hani şu an tatlı bölümdeyiz. Hani bunun tabii ki de biraz daha ciddi sert bölümleri var. Negatif titreşime gittim, yanlış yaptım. Şimdi doğrusunu yapalım. Yani negatif titreşim sizin için çok erken şu etapta. Ama ben negatif majisyen olduğum için pratiğim o anlamda çalışıyor. Şam. Bunda ağzınızı açmanıza gerek yok. Şam. Şam. Zaten yine bu bölgenin yoğunlukla titrediğini fark edeceksiniz. Sıradaki çakramız solar plexus. Solar plexus rengi sarı. Ram. Burada da bir gırtlak sesi çıkarmanız lazım. Bir içeri bir dışarı. Bir içeri bir dışarı yapacaksınız. Ram. 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 Şeklinde gidecek. Ram. Bu bölgenin de zaten titreştiğini fark edeceksiniz. Bir sonraki bölgemiz sakral çakra. Rengi turuncu. Titretimi vam. Aşağıya gittikçe biraz zorlaşabilirsiniz artık bu dakikadan sonra. Meditasyon oturuşu veya lotus oturuşunu öneriyorum. Fakat fark etmez, ister yatarak yap, ister amuda kalkarak yap. Hiç fark etmez. Yani bu maji. Vam. Vam.
kök çakra. Burada da çok büyük ihtimalle tıkalıdır Türkiye şartlarında. Cinsel konular biraz karmaşık. Yani erkekler tuhaf davranıyor, kadınlar tuhaf davranıyor. Cinselliği parayla bağdaştırdıkları ve insanların kendilerini metasal veri gibi davrandıkları bir dönemde yaşıyoruz. Sanki bu bir kıymetmiş gibi. Neyse, bu kısmı tuttuktan sonra lam 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 rengi de kırmızıdır. Evet, şimdi çalışmayı hemen vereyim size. Meditasyon oturuşu öneriyorum. Geçebilirsiniz. Hani rahat etmek için, dik durabilmek için. Yoksa istediğin gibi oturabilirsin. Sırasıyla bütün çakraları titreştireceksin az önce öğrettiğim gibi. Ve o bölgelere dokunarak o rengi imajine edeceksin. Zaten imajinasyonu da 3. bölümde vermiştim. Birkaç bölümde aslında imajinasyonu değişik şekillerde anlattım. Ama diğer bölümlerden imajinasyonu öğrenebilirsin. Elini koydun örneğin kalp çakrasına, yeşil renginde imajinasyon oluşturdun ve sonra titrettin. Bunu yaklaşık 10'ar dakika yapacaksın bütün çakralar için. Toplamda 70 dakika sürer. En son buraya geleceksin. Hepsiyle olan kozmik bağını toparlayabilmek için. Burada verdiğim bilgi çok önemli. Çünkü hani daha önceki derslerde bir iddiam olmuştu. Öyle zamanlar gelecek ki senin görüşünü değiştireceğim demiştim. Bu öyle zamanlardan bir tanesi. Nasıl diyeyim sana? Şu an seninle benim aramdaki fark. Hani sen insansın, ben majisyenim ya. Aramdaki farklardan biri şu. Ben dünyayı 1080p görürken sen 720p. Çünkü senin çakraların tıkalı. Sen de dünyayı benim gibi 1080p görmeye başlayacaksın. O yüzden çalışmanın sonunda çalışmayı gözlerin kapalı yapman daha verimli olur. Ha, şimdi şeyler gelecek tabii. 70 dakika gözlerimiz kapalı yapsak, bir anda açınca tabii ki de dünya daha iyi görünür. Psikolojik bu vesaire. Yok, bunda deneysel bile ilerlemeyeceğim. Yani çok net bir fark olduğu için deneysel ilerleme dahi yapmayacağım. En son taç çakraya geliyorsun. Zaten taç çakrada dokunuşumuzu yaptıktan sonra bu etki devreye girecek ve daha iyi görmeye başlayacaksın dünyayı. Sanki 720p'den 1080p'ye geçmiş gibi. Buraya tutuyorsun elini. Buraya tutuyorsun elini. Evet, Türkçem şu an A0'a düştü. Elini buraya koyuyorsun ve gidebildiğin yere kadar gitmeni istiyorum. Sonuna kadar titret. Uzat. Ağzını sonuna kadar açıp esneyerek başlamayı unutma. Çakralar bölümümüzde bu kadardı. Bir sonraki hafta, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Elveda.